Uzayın derinliklerinde, Güneş'in o koruyucu sıcaklığından milyonlarca kilometre uzaklıkta her şeyin mutlak bir sessizliğe ve buza teslim olduğunu düşünürüz, değil mi? Ancak bazen evren bütün mantık sınırlarını zorlayan bir sahneyle karşımıza çıkar. Karanlığın tam ortasında, dondurucu boşluğun kucağında, bildiğimiz hiçbir doğa olayına benzemeyen bir kaosun içine düşersin. İşte burası, Güneş sistemindeki en huzursuz yer, Io. Güneş sisteminin devi Jüpiter, çoğu zaman sadece büyük bir gaz topu gibi anlatılır. Ama aslında bundan çok daha fazlası. Öyle büyük ki içine yaklaşık 1000 tane dünya rahatlıkla sığabilir. Ve etrafında dönen onlarca uyduyla birlikte adeta kendi başına küçük bir gezegen sistemi yönetir. 1600'lü yılların başında Galileo teleskobunu gökyüzüne çevirdiğinde Jüpiter'in etrafında dönen 4 büyük uydu fark etti. Ve bu 4 dev uydunun en içte olanı her türlü kurala meydan okuyan bir sır saklıyor. Io, Güneş'ten neredeyse hiç ısı almamasına rağmen donmuş bir yer değil. Hatta tam tersine sürekli kaynıyor. Uzaktan bakıldığında sıradan bir kaya dünyası gibi duruyor. Ne halkaları var ne de devasa okyanusları. Ama Io'ya biraz daha yaklaştığınızda işler tamamen değişiyor. Yüzeyi sanki nefes alıyormuş gibi geriliyor, çatlıyor ve yeniden şekilleniyor. Lavlar yüzeye fışkırıyor. Volkanlar yüzlerce kilometre yüksekliğe ulaşan patlamalar yapıyor ve zemin neredeyse hiç durmadan yenileniyor. Aslında Io, Güneş sistemindeki en aktif volkanik gök cismi. Bilirsiniz, dünyadaki volkanlar jeolojik zamanlarda patlar. Io'da ise patlamalar neredeyse gündelik bir olay. Üstelik yüzeyi o kadar sık değişiyor ki diğer uydularda gördüğümüz göktaşı kraterleri burada uzun süre kalamıyor. Boyut olarak uydumuz Ay'a yakın olsa da karakter olarak tamamen zıt bir dünya. Ay sessiz ve donmuş bir anıt gibiyken Io durmaksızın çalışan dev bir makineyi andırıyor. İyi de dışarıdan neredeyse hiçbir ısı almayan bu küçük dünya nasıl oluyor da koca Güneş sisteminin en aktif volkanlarına sahip en hırçın yeri haline gelebiliyor? Io'yu bu kadar hırçın yapan şey aslında devasa bir yerçekimi savaşının tam ortasında kalmış olması. Bir yanda dünyadan yaklaşık 318 kat daha ağır olan o devasa Jüpiter var. Diğer yandaysa Europa ve Ganimet gibi büyük komşu uydular. Io, bu devlerin arasında adeta bir halat çekme yarışındaki o gerim gerim gerilen ip gibi. Jüpiter, onu muazzam bir güçle kendine doğru çekerken, diğer uydular da tam tersi yöne doğru çekiyor. Bu bitmek bilmeyen itiş kakış, Io'nun yörüngesini bozup, onu tam bir çember yerine eliptik bir rotaya hapsediyor. Şimdi gözünüzde şöyle canlandırın. Bir oyun hamurunu elinizde sürekli sıkıştırıp esnettiğinizi düşünün. Bir süre sonra hamurun ısındığını fark edersiniz, değil mi? Ya da ellerinizi birbirine hızlıca sürttüğünüzde oluşan o sıcaklığı hayal edin. İşte Io'da olan şey tam olarak bu. Ama gezegensel bir ölçekte. Uydu her Jüpiter'e yaklaştığında esniyor. Uzaklaştığında ise tekrar büzülüyor. Bu öyle inanılmaz bir hareket ki uydunun katı kayadan oluşan yüzeyi her 2 günde bir tam 100 metre yükselip alçalıyor. Karşılaştırma yapabilmeniz için söyleyeyim. Dünyadaki o koca okyanuslarda gelgit olduğunda su seviyesi ortalama sadece yarım metre değişir. Io'da ise dalgalanan şey su değil. Bildiğiniz kapkatı kaya. İşte bu durdurak bilmeyen kozmik masaj uydunun içinde muazzam bir sürtünme yaratıyor ve o lavları yüzeye fışkırtan asıl motoru oluşturuyor. Dünyada volkan deyince aklımıza hemen o bildiğimiz dev dağlar ve tektonik plakaların çarpışması geliyor. Ama Io'da işler tamamen farklı. Burada plakalar ya da kıtalar yok. Hatta bildiğimiz anlamda bir jeoloji bile yok. Io'nun yüzeyi yerçekiminin sürekli sıkıştırıp bıraktığı dev bir kabuk gibi davrandığından yüzeyi sürekli bir kağıt gibi yırtılıyor ve o yırtıklardan lavlar adeta zorla dışarı fışkırıyor. İlk kez 1979'da Voyager aracının şans eseri tanıklık ettiği o muazzam patlamalar bugün uydunun her yanını sarmış durumda. Tam 400'den fazla aktif volkanik merkezden bahsediyoruz. Bu gerçekten akıl almaz bir rakam. Düşünsene,
Bir yanardağ patlıyor ve sülfür gazı bulutları gökyüzünde tam 300 hatta 500 kilometre yukarı fırlayabiliyor. Bu gazlar dondurucu uzay boşluğuna ulaştığında aniden soğuyup yüzeye rengarenk bir kar gibi yağıyor. İşte bu yüzden Io'ya uzaydan baktığınızda karşınıza gerçeküstü bir renk paleti, adeta usta bir ressamın eliyle oluşturulmuş bir tablo çıkıyor. O gördüğünüz yaygın sarı ovalar aslında düşük sıcaklıkta kristalleşmiş kükürt birikintileri. Yani bir nevi sülfür karı. Gölgelerde saklanan o buz gibi beyaz ve mavimsi lekelerse aslında donmuş kükürt dioksit katmanları. Eğer bir yerlerde parlak kızıl veya simsiyah bir gölge görüyorsan, orası henüz soğumamış taze lav akıntıları ve aktif ateş çukurları demek. Ve tabii ki sistemin en büyük canavarı Loki Patera. Tam 200 kilometre genişliğinde devasa bir lav gölü. Bu gölün tam ortasında donmuş kayadan oluşan koca bir ada yükseliyor. Etrafı ise fokur fokur kaynayan bir magma deniziyle çevrili. İşin en ilginç kısmı ise bu lav göllerinin bazılarının yüzeyi o kadar pürüzsüz ve camsı bir yapıda ki güneş ışığını tıpkı bir ayna gibi yansıtıyor. Yani Io hem bir cehennem kadar vahşi hem de bir cam heykel kadar kırılgan ve büyüleyici bir yer. Io'nun yüzeyi sadece lav denizlerinden ve dev çukurlardan ibaret değil tabii. Asıl garip olan şey burada gördüğümüz dağlar. Çünkü Io'daki dağlar dünyadakilere hiç benzemiyor. Mesela Steeple Mountain olarak adlandırılan bazı yapılar var. Uzaydan bakıldığında Yüzüklerin Efendisi'ndeki Barad-dûr'u andırıyor. Karanlığın içinden yükselen o uğursuz kule gibi. Keskin, yalnız ve neredeyse yapay gibi duran bu zirveler yaklaşık 7 kilometre yüksekliğe ulaşabiliyor. Ama olay burada bitmiyor. Io'da bazı dağlar var ki yükseklikleri 18 kilometreye kadar çıkabiliyor. Yani Everest Dağı'nın neredeyse 2 katı. Fakat burada çok tuhaf bir durum var. Dünyadaki gibi birbirine yaslanmış sıra dağlar, ucu bucağı gelmeyen sıra dağ zincirleri falan aramayın. Bu dağlar sanki birer yalnız kurt gibi dümdüz bir ovanın ortasında aniden göğe yükseliyor. Bilim insanları bunun nedenini şöyle açıklıyor. Io'nun yüzeyi o yoğun volkanik aktivite yüzünden sürekli çöküyor ve devasa lav gölleri oluşuyor. İşte bu çökme anında oluşan o muazzam yeraltı basıncı yakınlardaki bir kaya kütlesini adeta bir yay gibi yukarı fırlatıyor. Yani her bir zirve aslında uydunun başka bir yerindeki devasa bir çöküşün, bir yıkımın sonucu. Düşünsene, bir sabah uyanıyorsun ve evinizin hemen yanında dün orada olmayan Everest büyüklüğünde bir dağ belirmiş. İşte Io böyle sürprizlerle dolu. Her an şekil değiştiren çılgın bir dünya. Ama Jüpiter sistemini ilginç yapan şey sadece Io değil. Aslında burası başlı başına küçük bir gezegen sistemi gibi çalışıyor. Io'nun biraz daha iç tarafında çoğu insanın adını bile duymadığı küçük bir uydu dönüyor. Amalthea. Yaklaşık 84 kilometre genişliğinde düzgün bir küre olmayı bile başaramamış patates şeklinde bir kaya parçası. Ama onu özel yapan şey şekli değil, rengi. Amalthea, Güneş sistemindeki bildiğimiz en kırmızı gök cisimlerinden biri. Öyle kırmızı ki bazı görüntülerde sanki kızgın bir metal parçası gibi görünüyor. Bilim insanları bu rengin Io'dan uzaya savrulan sülfür ve volkanik maddelerin zamanla bu küçük uyduyu boyamasıyla oluşmuş olabileceğini düşünüyor. Yani Io sadece kendisini değil, komşularını bile etkiliyor. İşte tüm bu çılgın sistemi 2016'dan beri sadık bir nöbetçi gibi izleyen NASA'nın Juno uzay aracı sayesinde biliyoruz. Juno sadece fotoğraf çekmiyor. Üzerindeki özel mikrodalga gözleriyle o yoğun bulut katmanlarının tam 320 kilometre derinliğine kadar sızabiliyor. Bu, Jüpiter'in o aşılamaz sanılan zırhını delip geçmek ve devasa fırtınaların köklerine, yani gezegenin o gizemli mutfağına bakmak demek. Ve Juno orada gerçekten ezber bozan bir şey keşfetti. Jüpiter'in atmosferindeki su miktarı Güneş'teki oranlara kıyasla beklediğimizden tam 3-4 kat daha fazla çıktı.
Bu küçük bir detay gibi görünebilir ama aslında devasa bir öneme sahip. Çünkü eğer Jüpiter'de bu kadar çok su varsa, dev gezegenlerin ve dolayısıyla bütün Güneş sisteminin nasıl doğduğuna dair yazdığımız o kalın kitapları baştan sona değiştirmemiz gerekebilir. Başka bir deyişle, Jüpiter'i anlamak, kendi kökenimizi anlamaya bir adım daha yaklaşmak demek. Ama her keşfin bir noktada durması gerekir. Aslında Juno'nun görevinin 2025 civarında sona ermesi planlanıyordu. Ama uzay görevlerinde çoğu zaman ilk düşünülen gerçekleşmiyor. Araç hala çalışıyor ve iyi durumda. Bu yüzden Juno hala orada. Sessizce, tek başına Jüpiter'in ölümcül radyasyonun içinde görevine devam ediyor. Ve bir gün yakıtı ya da dayanacak gücü kalmadığında kontrolsüz bir şekilde savrulup özellikle de okyanuslarında yaşam saklamasından şüphelendiğimiz Europa'yı kendi üzerindeki olası dünyalı bakterilerle kirletmemek adına Juno bilerek Jüpiter'in atmosferine yönlendirilecek. İnsanlığın gönderdiği bu yalnız kaşif, dev gezegenin bulutlarına dalarak sürtünmeyle alev alacak ve keşfettiği dünyanın içinde kaybolacak. Bizler başka dünyalarda hayat ararken Io bize evrenin en saf, en ham ve en çılgın halini göstermeye devam ediyor. Kim bilir, belki de Io'nun o fokurdayan lav göllerinde ve gökyüzünü delen kulelerinde Juno'nun henüz bize fısıldayamadığı çok daha büyük sırlar saklı olabilir.